Merhaba arkadaşlar. Bugün "sen çok düşünüyorsun" cümlesi üzerine bir podcast yapmak istedim. Bu cümleyi bazen hayranlıkla, bazen küçümseyerek, bazen de iyi niyetli bir uyarı gibi sık sık duyduğum zamanlar oldu. Senin algıların çok açık. Sen çok sorguluyorsun. Hayat böyle yaşanmaz. Bu kadar düşünme. Her biri farklı yerden geliyor ama ortak bir anlamda buluşuyor. Fazla düşünüyorum. Öyle diyorlar. Bazen ben de katılıyorum buna ama bazen de kendimi öyle görmüyorum. Çünkü çok düşünmek gibi bir ölçü olabilir mi tam emin değilim. Kime göre fazla, neye göre az? İnsanların düşünce seviyesini böyle teraziye koymak bana doğru gelmiyor. Hepimizin kendi iç ritmi, kendi yaşam algısı var. Kimisi daha yüzeyden bakar, kimisi daha derinlemesine. Tabii bu bir üstünlük meselesi değil. Ben hayatı ciddiye almıyorum diyemem ama meseleleri de gözümde büyütmemeye çalışıyorum. Sadece içimden geldiği gibi düşünüyorum. Bazen yazıyorum, soruyorum. Bu benim doğam. Kimseye daha çok düşün ya da daha az düşün diyemem. Kendime de bunu dayatmıyorum. Otomatikleşmiş bir şekilde değil, içimden geldiği gibi yaşıyorum. Bazen benim de bundan rahatsız olduğum zamanlar oluyor ama o zaman sanki üzerine düşünmem gereken bir şey varmış gibi hissediyorum. Sanki düşünmem gerekiyormuş gibi. Çoğu zaman insanlar başkalarının düşünme biçimlerine ya hayranlıkla yaklaşıyor ya da onları yargılıyor. Ama bu ikisinin de kökeninde bir kıyaslama yatıyor. Kendini başkasıyla ölçme hali. Oysa hayat dediğimiz şey bireysel bir serüven. Bir başkasının hayatına özenmek ya da onu küçümsemek yerine ben neden böyle hissediyorum diye sormak daha anlamlı. Birine çok düşünüyorsun dediğimizde aslında kendi düşünce biçimimizi merkeze koyup onunkini sapma gibi algılıyoruz. Ama belki de o kişi için bu düşünme biçimi daha kolay, daha doğal, daha neşeli. Neden kendine daha kolay gelen bir şey baskılasın ki? Yani dışarıdan çok düşünüyorsun gibi görünen şey içeriden bakınca zaten yeterince düşünemiyorum hissi bile olabilir. Özünde şunu demek istiyorum. Bir başkasının yaşam biçimi bizi etkiliyorsa, yani onu eleştiriyor ya da ona imreniyorsak, bu bize henüz bakılmamış bir şeye işaret ediyor olabilir. Belki bizim de çözmemiz gereken başka önceliklerimiz vardır. Belki o kişiyi eleştirirken aslında kendi eksikliklerimizden rahatsız oluyoruzdur. Hayat bir kıyas değil. Herkesin başka bir temposu, başka bir yolculuğu var. Ben artık şuna inanıyorum. Dünya benim bir yansımam. Karşıma çıkan insanlar, yaşadığım olaylar, içimde olup bitenleri dış dünyada görmemi sağlıyor. Biri beni sinirlendiriyorsa o sinir aslında benim içimdeki bir ihtiyacın sesidir. Biri beni heyecanlandırıyorsa o da öyle. Bu farkındalık kolay gelmiyor. Yaratıcılık kendini tanımak, iç sesini duymak. Bunlar zaman isteyen şeyler ama herkesin içinde var. Bu bir ayrıcalık değil. Kimse yaratıcı doğar ya da bilge doğar değil. Herkesin yolu farklı. Önemli olan o yolda ilerlemeye cesaret edebilmek. Şu an olduğum gibi dünya bana kendi oluş halimi yansıtıyor ve ben artık bu yansımaları anlamlandırabildiğimi hissediyorum. 5-6 yıl önce sadece düşünüyor, anlıyordum ya da anlamaya çalışıyordum. Ama artık harekete geçebiliyorum. Kendim için, içimden geleni yaşamak için bir adım atabiliyorum. En önemlisi bu. Evet, belki çok fazla düşünüyor olabilirsin. Çok fazla bir şeylerin hesabını yapıyor olabilirsin. Kendini tanımaya çalışıyor olabilirsin. Bunların hepsinin ben bir süreç olduğuna inanıyorum. Ama o sürecin sonunda harekete geçmek en önemlisi. Ne kadar düşünürsen düşün, ne kadar anlamlandırmaya çalışırsan çalış, ne kadar farkına varmaya çalışırsan çalış, günün sonunda harekete geçmen gerekiyor. Kendin için, içinden geleni yaşamak için bir adım atman gerekiyor. Ve bu özgürlük hissi bana göre düşünmenin en güzel ödülü. Bugün biraz daha podcast havasında bir video yayınlamak istedim. Çünkü yorumlarda bana çok soruyorsunuz podcast'iniz var mı diye. Bu podcast serimizin ilk videosu olsun. Bu tarz videoların, podcast'lerin devamı için kanalımıza abone olup yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu hype'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.